Konunun en derin yerinde jandarmayı görmem ve hemen videoyu kapatmam. Bu bana yaşadığımı hissettiren şey aslında. Yani Diyarbakır'ın kalbi burada diyebiliriz. Öyle yollardan geçiyoruz ki yollar Windows masaüstü resmi gibi. Yemin ediyorum yurdumun insanını seviyorum. Şu ilaç gibi geldi. Gerçek anlamda bu dünyada değilmişim gibi hissediyorum. Gerçekten de bu 75'e geldiğiniz zaman Doğu'nun Paris'ini net bir şekilde hissediyorsunuz. Karşımda gördüğüm manzaraya bakar mısınız? Şu güzelliklere bakın, şunlara bakın ya. Bak şimdi. Bak. Herkese merhaba, ben Seda. Diyarbakır videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Diyarbakır bu ülkedeki en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Ben Diyarbakır'ın hem insanlarını, hem yemeklerini, hem de şehri gezmeyi çok seviyorum. Bu videoda Diyarbakır'ın bilinmeyen yerlerini gezeceğiz. Hatta bugün gideceğimiz yerleri ilk defa benden izleyecek olabilirsiniz. Hazırsanız dolu dolu bir video başlıyor. Bugün normalde ben Diyarbakır merkezi gezip yarın doğal güzellikleri gezmeyi planlıyordum. Ama bugün hava güneşli, yarın yağmur ihtimali var. Onu aradan çıkarmak için bugün yola çıktık. İlk durağımız Malabadi Köprüsü olacak. Ondan sonra Kefrum Kalesi, daha sonra Bricklayne Mağarası, Ain Kebir Havuzu derken dolu dolu bir rota olacak. Kefrum Kalesi konusunda çok heyecanlıyım çünkü gördüğüm videolar beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı. Çünkü böyle Interstellar gibi bir ortama gideceğiz. Bu videoda bana bir önceki videolardan tanıdığınız taksici arkadaşım Fatih eşlik ediyor. Fatih Mardin'de yaşıyor ve ben Diyarbakır'a tek başıma geldim. Kendisi bana eşlik edecek. Hadi bakalım başlayalım. Mardin'den çıktığımız yola 2-2,5 saat sonra Malabadi Köprüsü'ne ulaştık. Yorulduk mu Fatih? Hiç asla. Sohbet ede ede geldik böyle. Fatih'i bir önceki videolardan tanıyorsunuz. Ben ilk geçen sene Mardin'e gelmiştik Begüm'le. O zaman tanışmıştık. Daha sonra Ekim'de ben yeniden Mardin'e geldim. Birlikte Mardin'i gezdik. Mardin'den sonra Batman, Bitlis, Van yaptık. O videoyu da izlediyseniz eğer gerçekten çok güzeldi. Ve artık Fatih yakın arkadaşım, aile dostumuz, bizim için çok değerli bir insan. Bu geziyi onunla birlikte yapıyoruz. Vallahi sohbet ede ede geldik. Güzeldi. Şu biraz da ön tarafa gidelim. Size biraz buranın tarihiyle ilgili de biraz bilgi vereyim. Burada bir çay içelim. Ondan sonra yola devam ederiz. Biz köprünün üstünden drone çekimleri yaptık ama aşağıya indiğimizdeki şu görüntü gerçekten muhteşem. Yani hep böyle taş köprü deyince aklımıza Mostar Köprüsü gelir. Ben ona da gittim geçen sene Haziran ayında. Bu daha da etkileyici diyebilirim. Keşke şu arkasındaki ikinci köprü olmasaydı. Tabii Mostar Köprüsü'nün doğası daha güzel ama bu köprü ondan 450 yıl daha önce yapılmış arkadaşlar. Yani 900 yıllık bir köprü. Mostar Köprüsü'ne göre 8 metre daha geniş ve dünyanın en geniş aralığına sahip taş köprüsü. Burada köprüyü gören bir tane kafe var. İsterseniz burada oturabilirsiniz. Ama Fatih böyle, ben de köprünün dibinde oturacağım. Çayın dibinde. Orada beni bekliyor. Ben de buradan çay ve soda alacağım. Ondan sonra çayın kenarında oturacağız. Aşağıda oturduk. Şimdi köprünün içinde 2 tane gizli oda var. Onu görmek için aşağıya doğru iniyoruz. Yani burası geçmişte kervanların konaklama yeri olarak kullanılmış. Kervanlar buraya geldiğinde bu odalarda dinleniyorlarmış. Bakalım iniyoruz şimdi. Burası Batman Çayı arkadaşlar. Buradan Batman Çayı akıyor. Şurada da köprü var. Keşke bu köprü birazcık daha ileriye yapılabilseydi.
Vadiyi gördük. Çayımızı, sodamızı içtik. Şimdi artık Kefrum Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Oranın da yolunu bulmak o kadar zor ki. Allah'tan Diyarbakırlı biriyle iletişime geçtim. Oraya giden. Nasıl gidiliyor? İşte şuraya kadar arabayı park edin, işte şu konumu kullanın falan dedi bana. Şimdi böyle sonra sonra oraya gideceğiz. 1 saatlik yolumuz var. Şu güzelliklere bakın, şunlara bakın ya. Allah'ım nasıl koşuyor. Şu an Batman Barajı'ndan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi evler sular altında kalmış. Öyle yollardan geçiyoruz ki yollar Windows masaüstü resmi gibi. Yani şurayı güneşli düşünün. Hava da öyle bir değişiyor ki az önce güneşliydi Malabade'de. Şu an yoldayken hafif bir yağmur çiseledi. Şimdi sis çöktü gibi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Böyle köyün içinden insanlara soru yolumuzu buluyoruz. Konum olarak Konuklu ilçesini seçmiştik. Konuklu'ya daha yakınmış. Konuklu'ya gittiğimizde oradan köylüye soracaktık. Bizim şansımıza yol çalışması varmış. Birisine dedik işte sağ taraftan gidin dedi. Neyse Kulp tabelasını gördük. Kefrum Kalesi Kulp ilçesine bağlı. Ama Konuklu köyünün konumunu girdiğiniz zaman daha rahat giriyorsunuz. Bakalım yol bizi nereye götürecek? Orada merhaba şer. Kurmancı zani. Ezan. La bu kadar evde saate ben bereden ama çene gelen peynir tane bakalım. Nanu peynir kadar sekiyor. Arelo kurban. Ama abla difillik peynir çene gelen kurban. Usulü ne? Bunların peyniri falan çok güzel olur kanka. Arelo kutem o telefon deretin la. No. La valla bir diremej nafza çok usulü ne valla. No. Hakikaten halal bikin. Ne istedin sen? Ne Peynir dedin? ekmek istedim. Peynir ekmeği çok güzel olur bunların kanka. Köyden geçiyoruz. Karnı acıktı. Fatih şekeri düşünce böyle suratlı düşüyor. hiç suratını çekemem yani. Şimdi bir tane işte köyden geçerken önünde insanlar gördük. Fatih hemen peynir ekmek istedi. Getirecekler. Sağ olsunlar. Ben aç kalamam. Seni aç bırakmamamız lazım. O yüzden Kesinlikle. yanımda protein bar getirdim ama Mardinli bir insana protein bar veremiyorsunuz. راس سينك يا راجل برة برة قال لك ولا برة ولا برة Bu çok ama bu olmaz. برة برة اما مقام تشكي برو از عربي داجي وانا تشكي بخون برا اريس قربانه تبع اري برة ما ها تشكي نوفا ابينا ابينا اني تاني بس مزات ادم بوزقرتي قربان نا برا ابي كلمه ايش Teşekkür سينك ederiz. خبيب لا برا سيني ميوني برا سيني قديش ترازي بقربان رحمل ديو بافيتب Ya tabağı da verdiler Fatih. Bitiremeyiz ki bunu biz. abi bitiremeyiz işte istedik verdiler Aa. çok şey. Evet, bunu yolluk diye vermiş. Bu soğuk. Nasıl peynir? Çok güzel. Yemin et. Vallahi çok iyi ya. Bakacağım dur. Oha, çok iyi peynir. Allah'ım ne tatlı çocuk ya. Teşekkür ederiz. Yemin ediyorum yurdumun insanını seviyorum. Şu ilaç gibi geldi. Burada hiçbir şey yok. Belki Malabade'de bir şeyler yiyebilirdik ama orada da aç değildik. Yolda birden böyle açlık bastırdı. Fatih iyi aklıma geldi ha. Ben isteyemezdim biliyor musun? Ya ben isterim. Acıktım mı muhakkak bir çaresini tamam mı? Bir de yurdumun insanı böyle şeyleri çok seviyorlar. Bizim de kapımızı çalıyorlar. Biz de onların kapısını çalacağız tabii. Ama şunun tadına baksana ama. Bir de yıkılıyor. Ve peynir öyle tuzlu ki. Benim zaten tuz şeyim çok yüksek. Alttaki donuk olanı da annene götürürsün. Götüreceğim. Gideceğimiz yer öyle bir yerde ki bir yanda Kulp bir yanda Muş yazıyor. Ben Muş'a getirdim seni zorla. Düderya Medresesi Kur'an kursu tabelasından sağdan içeri girdik. Yollar çok kötü değil şu ana kadar. Şimdi bizim gideceğimiz Kefrum Kalesi doğal oluşumları şuna benziyor. Bence çok yaklaştık. Birini görsek ve sorsak da çok güzel olacak şimdi. Şuraya bir yere aracı park ettik. Ondan sonra doğa yürüyüşü yapan bir tur varmış. Oraya yol sorarken arabalarında boş yer varmış. Rica ettik, biz de onlara bindik. Şimdi birlikte yukarı doğru yürüyoruz. Bizim şansa ne diyorsun Fatih? %30.
Vallahi bizim araba çıkar mıydı o sudan? Çıkmazdı kanka. Bence de. Bizim taksi yine o dolmuş biraz az çıktı da devamı gelmezdi. Şimdi yürüyeceğiz. Tahmini yarım saat bir yürüyüş mesafemiz var. Ben uzun zamandır trekking yapmamıştım. Doğa yürüyüşü. Yapacağız abi. Senin hasta olman kötü oldu birazcık. Olsun, iyi gelir. Aynen. Bu arada Fatih Bey, bir taksici olarak herkese bu hizmet var mı? Kesinlikle yok. Seda benim yakın arkadaşım diye öyle var. Videoyu da göreceksiniz, ben milletten peyniri falan istiyorum. O da çok acıktığım için lütfen bunu benden istemeyin. Asla öyle bir şey yapma. Birine sorduk. Diyor ki 8 kilometre. Biz komple vadiyi dolandık 20 kilometre. Yani o kadar da kondisyonlu değilim. Seni hiç yürütemem zaten. Ben hiç yürüyemem zaten. Minibüs geliyor. Araba bir yerden çıkamamıştı. Bizi bırakan minibüs geliyor. Yine atlarız. İnşallah bizi alırlar. Otostop sırası sende. Ben 2 minibüs geliyor. Net bineriz ya. Şans. Servis buraya kadar geldi ve indiğimizde gördüğümüz manzaraya bakın. Muhteşem bir kaya oluşumu var burada. Bir sürü kaya oluşumu. Bizim amacımız şu karşıdaki kayaya çıkmak. Az önce yürüyüşe rehberlik eden bir abiyle konuştuk. Bir sene öncesine kadar buralara izinsiz girilemiyormuş. Yani burada hep jandarmalar varmış ama artık her yerini keşfedebiliyorsunuz. Yani Diyarbakır çok güvenli bir şehir arkadaşlar. Zaten ben tek başıma geliyorum. Hani Fatih olmasaydı da tek başıma gelip bu şehri gezebilirdim. O kadar çok seviyorum zaten. Ama bu doğal güzelliklerini keşfetmek de güzel oldu ya. Ben zıplıyorum hadi. Hadi zıpla. Hey maşallah. Dikkat et. Fatih ben buradan zıplayacağım galiba. Sen şuradan gel. Bence de. Hani bu taşlar bu bölgede ben hiç görmedim. O kadar da gezmişliğim var. Baksana bir kısmı böyle beton taşları olur ya böyle parlak. Onlar gibi. Mardin'deki taş şeyine benzemiyor taş formu. Az hiçbir şekilde benzemiyor. Ve bu kale böyle. Ama Diyarbakır'da bazalt taşı var ya zaten. Hani Diyarbakır'ın taş rengi direkt böyle geliyor bana, koyu. Seda ama bu taş değil işte. Baksana şunu. Kaya oluşumu. Yukarıda bir yerde Şuraya bak ya. yer çekimine meydan okuyan bir taş varmış. Ona gideriz. Nerede? Yukarıda bir yerde. Taş böyle ayakta kalıyor. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar gerçekten tek başımıza olsak biz bu yolu nasıl gelirdik bilmiyorum. Çok şükür insanlara denk geldik de yukarı çıktık. Hani 4x4'ünüz varsa yukarı kadar gelirsiniz. Ama yoksa bayağı yürümeniz gerekecek. Hani bir tam gün falan ayırmak lazım buraya. Biz şanslıydık. Hemen ulaştık gibi görünüyor. Gerçek anlamda bu dünyada değilmişim gibi hissediyorum. Yani bir film sahnesinde gibiyim. Interstellar desem inanırsınız. Daha da yeni izledim Yıldızlar Arası. Yani böyle 2-3 yılda bir izlemek gerekiyor öyle bir başyapıt. Yani o filmin içinde gibiyim. Yürüdük ve bir kayanın üzerine oturduk. Yani karşımda gördüğüm manzaraya bakar mısınız? Şuradan böyle sular akıyor. Muhteşem bir manzara ve burası bana nereye hatırlattı biliyor musunuz? Sri Lanka'da, Sihirya'da Pidurangala Tepesi'ne çıkmıştık. Sanki aynı öyle bir manzara var. Yani buradan gün batımını izlemek isterdim ama o zamana kadar kalamayacağız muhtemelen. O kayanın üstünde oturduk, grupla sohbet ettik. Çok güzel drone çekimleri aldım. Yani bugünün en güzel yeri burasıydı diyebilirim. Ya gördüğümüz manzaralar o kadar güzeldi ki hani burayı görmesem Diyarbakır benim için gerçekten eksik kalırdı. Hani insanları durdurarak onların minibüsüne binmemiz, onlarla sohbet etmek, burayı yürümek, yeni insanlar tanımak falan o kadar güzeldi ki.
Ya iyi ki bu deneyimi yaşamışım diyorum. İyi ki bu doğal güzellikleri görmüşüm ve iyi ki de size de gösterebiliyorum diyorum. Şimdi artık dönüşe geçtik. Minibüs gelmiş. Biz o minibüsle zaman kaybetmemek için aşağıya arabamızın yanına ineceğiz. Size bir şey diyeyim mi? Şu an yaşadığımı hissediyorum biliyor musunuz? Muhteşem bir doğadayım. Kuş sesleri var. Sakinlik var. Çok güzel bir ülkede yaşıyorum. Çok şükür buralara gelebiliyorum. Ya yine şükür moment. Bilmiyorum ya. Hayat çok garip. Böyle anlar umarım hepimiz yaşarız. Böyle bu farkındalık, bu aydınlanma anlarını. Yani çok şükür buralarda yürüyüp kayaların üzerinden atlayabiliyorum. Değişik ya. Bazen bana böyle geliyor. Bazen hani anda kalamıyoruz ama birden böyle o anda kalma hissi geliyor ya. O bambaşka bir şey ya. Bu bana yaşadığımı hissettiren şey aslında. Bilmiyorum. Değişik, böyle birden bunu size söylemek, bir duygu patlaması yapmak istedim. Hiç düşünmeden konuştum. Umarım güzel konuşmuşumdur. Hayaller Brick Mağarası, Aynkebir Havuzu, Hayatlar Diyarbakır Merkez. Çünkü ben Kefrun Kalesi'nin bu kadar çok zaman alacağını düşünmemiştim ki insanlarla yukarı çıkmamıza rağmen biz yürüsek hava kararınca falan inerdik. Bu bir. İkincisi, şu an inanılmaz bir yağmur bulutu geçiyor. Yani yağmura denk geldik. Böyle şimşek falan çakıyor. Oradaki bilen rehberlere sorduk. Ya dedim benim Brick mağarası var. Artık zaten hava karardı. Hiç oraya gidilmez. Aynkebir havuzuna gitsek mi dedim. Orası da dedi çok zamanınızı alır. Şimdi biz Diyarbakır merkeze gidiyoruz. Brick mağarasını buraya koyuyorum. Nasıl bir yer olduğunu. Aynkebir havuzunu da buraya koyuyorum. Doğal bir havuz. Eğer böyle sabah erkenden çıkarsanız bu üçünü rotanıza ekleyebilirsiniz. Ulaşımı en kolay olan yer. Brick mağarasına konum bir yere kadar götürüyor. Ondan sonra 15 dakika yürüyorsunuz. Kefrum Kalesi gibi değil. Aynkebir havuzu da zaten önüne kadar getiriyormuş konum. O yüzden eğer zamanınız varsa oraları listenize ekleyebilirsiniz. Rotanıza ekleyebilirsiniz. Bizim maalesef zamanımız yetmedi. Şimdi Diyarbakır merkeze gidiyoruz. Güzel bir yemek yemek istiyoruz. Bakalım, yarına lahmacun ve ciğerimiz var. Şu anda da lahmacun çok güzel olur ama benim Diyarbakır lahmacun merkezi kapatmıştır. 6-7 gibi kapatıyor. Ona yetişmemiz mümkün değil gibi. Şimdi gidiyoruz bakalım. Böyle birazcık spontane takılacağız. Tabağında neler vardı? Azar azar bir spesiyel bir tabak yapıyoruz efendim. İçinde tandır var, pilav var, güveç var, kavurma var, kerbeğenci var, siverek tava var efendim. Ayvalı bir kebabınız varmış galiba. Bugün çıkmadı. Ayvalı Tamam. kavurma, o da çıkıyor bizde. Ben valla direkt aşçı tabağı. Sen? Hay hay. Bu neydi abi, gerdan O mı? tandır efendim. Gerdan şu. Kemiği alınmış. Sen bana tandır ver abi. Tandır başlıyor. Pilavınız. Pilav üstü mü olsun? İç pilav, beyaz pilav. Ben pilavımın hepsini yiyemem. O sana şeyse benim pilavı... Benim ne kadar pilav geliyor bende? Geliyor mu? Garnitür orta, tabağın Ha ortasına tamam. geliyor. Sen pilav al. Tamam. Pilava ayrı olsun abi. Ayrı mı olsun? Üstünü veriyorum. Bizim yol ne kadar? Ne kadar sürdü yol Fatih? 1,5 falan sürdü ya. Ben daha fazla bence. 6'da yola çıktık. Hayır ya, 1,5 falan sürdü. Yağmur yağdığı için çok yavaş geldik ama. Bilmiyorum. Bana 2-2,5 saat gibi Hayır geldi. abi, niye 2-2,5 saat? Saat kaç ki? 1,5 Yağmur falan saat. yağmazsa 1,5 saat. Biz ne kadar da geldik? Biz 2 saate, 2,5 saate geldik arasında. Ben sana bunu Ben soruyorum. açım bir de. Yani 2,5 saattir yoldayız ve artık böyle açlıktan gözümüz hiçbir şey görmüyor. Bu adama et, yani bu adam bugün et yemedi. Bu adam Mardinli. O yüzden Diyarbakır'da böyle çok güzel bir yere geldik. Şimdi Sur civarında
İşte ya ciğer yiyeceksiniz ya benim listemde lahmacuncu var. O da saat 7'de kapanıyor. Bir tane burada polis olan bir takipçim vardı. Her geldiğim zaman onunla konuşuruz. Vedat Bey, selam olsun ona da buradan. Ona sordum nereye gidelim diye. 75'e gidin dedi. Orada dedi işte 2 mekan önerdi. Biz Tigra'yı seçtik. Tigra Mezopotamya mutfağı. Böyle zaten orada bir sürü çeşit var. Bir tane aşçı tabağı aldık. Mardin'de de çok vardır aşçı tabağı. Bir de Diyarbakır'da yiyelim. Birazcık enerjimizi alalım. Ondan sonra artık konuşacağım. Gerçekten yani açlık bizim, şeker diplerde. Of, en çok ihtiyacımız olan şeyler. Normalde çekim için dokundurtmam kimseye yemek öncesi ama bu adama bunu yapamam şu an. Abi bu ne böyle ya? Tabak muhteşem görünüyor. Ben bunu bitiremem. İnşallah sen seninkini bitirip bana yardım İnşallah edersin. benimle konuşma bir de. Sus. Tamam sen tabağınla aşk yaşa. Eyvallah sağ olasın abim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu yediğimiz tabak 800 liraymış. Yani ben 800 de okey, 1000 de okey, 1200 de okey benim gözümde. Ya inanılmaz doyurucu bir tabak. Zaten bir kişiye fazlası, ya 1,5 kişilik bir tabak diye düşünebilirsiniz. Bir bunu alıp bir de lahmacundu başka bir şey söyleyebilirsiniz. Bir sürü ikram vardı zaten. İşte cacığıydı, pancar turşusu, salata, işte çoban salata, böyle acı soslu bir salata falan tatlı da geldi ikram olarak. Bence gerçekten hani burayı listenize ekleyebilirsiniz. Bir de burası 75'te. Şimdi hani diyoruz ya Diyarbakır Doğu'nun Paris'i diye. Gerçekten de bu 75'e geldiğiniz zaman Doğu'nun Paris'ini net bir şekilde hissediyorsunuz. Hani buranın bir Ataşehir'den bir farkı yok. Evler falan o kadar lüks ki bir sürü mekan var. İstanbul'daki mekanların burada şubeleri var. Hayal Kahvesi falan da vardı ben daha önce geldiğimde. Burası da o 75 civarında bulunuyor. Tigra'da harika bir yemek yedik arkadaşlar. Gerçekten Vedat Bey'e buradan teşekkür ediyorum. O ikramları, o böyle tatlısı falan muhteşem bir akşam geçirdik. Bu arada orada localar var. Böyle 10 gözlü köprüyü temsilen 10 tane loca yapmışlar. Biz de orada resmen Fatih'le oturmuşuz kendimize. Çaylar geldi, kahveler geldi. Uzun uzun derin sohbetler edildi. Şimdi artık Diyarbakır'dan ayrılıyoruz. Ben bu sefer Mardin'de otel tuttum. Çünkü Fatih beni gezdirecekti. Fatih hep Mardin'den gelip gidecekti. Dedim ki ben de Mardin'de sevdiğim bir otel var. Orada kalayım. Mardin'de daha çok vakit geçirmiş olurum. O yüzden şimdi Mardin'e gidiyoruz. Yarın sabah erkenden yeniden Diyarbakır'a geleceğiz. Sabah görüşürüz. Güneşli, güzel bir Mardin sabahından günaydın. Biz dün Diyarbakır'dan Mardin'e 1 saat 15 dakikada geldik. Geldim hemen drone görüntülerini telefonuma indirdim ve bir video hazırladım. Çünkü Kefrum Kalesi'nin fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştım. O kadar çok kişi yazdı ki Diyarbakırlıların bile bilmediği bir yer. Yani videolar, o görüntüler gerçekten muhteşemdi. İyi ki oraya gitmişim diyorum. Bu arada gezdiğim yerleri hızlı bir şekilde anlık görmek istiyorsanız Instagram'a da beklerim. Orada da güzel içerikler paylaşıyorum. Hayatımdan kesitler de paylaşıyorum. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz, beğenileriniz çok önemli. Biliyorsunuz siz ne kadar beğenirseniz, hype atarsanız video o kadar üst sıralara çıkıyor. Mardin'de Minasa Konağı'nda kalıyorum. Ne zaman gelsem evim burası. Arkamdaki gördüğünüz gibi bir manzarası var. Minasa Konağı'ndan da %10 indiriminiz var. Selamımı söylerseniz size indirim yapacaklar. Şimdi burada sabah kahvemi içiyorum. Fatih ile saat 11'de buluşmak için sözleştik. Fatih gelecek, beni alacak ve buradan Hasanpaşa Hanı'na kahvaltıya gideceğiz. Ben size neyi söylemeyi unuttum? Zerzavan Kalesi'ne uğrayacağımızı söylemeyi unuttum. Zerzavan Kalesi Mardin-Diyarbakır yolu üzerinde. Mardin'den bir 20 dakika sonra falan. Şimdi buraya gelip burada drone çekimleri falan yapmak istiyordum. Jandarmadan izin alayım dedim. Dedi ki burada kesinlikle çekim yapmak yasak, şöyle böyle. Ama burayı size göstermek istiyorum. Neden? Çünkü buranın rivayetleri var. İçeride konuşacağız bunu. Yani şu ana kadar burayı görmemem benim için büyük bir eksiklik. Bu kadar çok Güneydoğu'ya gelen biri olarak. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Yukarıda bir tane TV kanallarında yayınlanan çekim varmış. Onun haricinde çekebildiğimi çekeceğim.
Şimdi Zerzavan Kalesi'nde gezebildiğim yerleri gezdim. Size burasıyla ilgili bilgi vermeye başlıyorum. Burası Roma İmparatorluğu döneminde doğu sınırını koruyan en önemli yerleşimlerden biriymiş. Yani 1700 yıl önce burada askerler ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1000 kişi yaşıyormuş. Buranın gizemi ise Roma'nın gizemli Mitras dinine ait tapınağın bulunması. Şimdi burada bir tapınak var. Ben de çok sık Güneydoğu'ya gelip gittiğim için buradaki arkadaşlarım... Konunun en derin yerinde jandarmayı görmem ve hemen videoyu kapatmam. Şimdi hemen oradan devam ediyorum. Ben buraya çok sık geldiğim için işte buradaki söylenilenler, işte kulaktan kulağa dolma bilgileri sizinle paylaşacağım. Burası işte bildiğimiz Mason dinine ait işte bir tarikat sanırım. İşte onların ayin yaptığı yer olarak biliniyor. Halk arasında konuşulan şey bu. Hatta bir havalimanı kapatılmış, o havalimanına işte kapandığı zaman jetler falan inmiş. Hani burada ayin yapıldığı düşünülüyor ama hani gördüm mü görmedim. Bilmiyorum, hani zaten herkesin kulaktan dolma böyle bilgileri var. O yüzden de ben burayı gerçekten görmek istedim. Sadece şu an büyük bir tadilat var. İşte güney kule kapalı. O tapınak nerede bilmiyorum. İçini tamamen gezemiyorsunuz. Ama hani gelip burayı görmek de gayet güzel. Burada yerel bir kanalın çekimi var. Hani onlar çok benim şeyimi etkilemedi. Zaten ortaya kurulmuşlar. Şimdi gezdim, gezecek çok da fazla yer yok. Umarım siz geldiğinizde buradaki bu tadilat bitmiş olur ve kalenin tamamını görürsünüz. Diyarbakır'a gelir gelmez direkt Hasanpaşa Hanı'na geldik. Çünkü artık açlıktan şekerimiz böyle yerlerde. Yani sabah ben bir protein barda Fatih yedi ama artık sondayız. Saat kaç oldu Fatih? Saat şu an 1 geçiyor. Evet. 1. Yani 8'de kalktık 1. Yani bu güzel kahvaltıyı hak ettik. Burada yok. Zaten anlattıracağım nedir diye. Diyarbakır kahvaltısı çok popüler arkadaşlar. Yani böyle bir sürü çeşit var ve benim aklımda kalan en son burada 4 yıl önce falan kahvaltı yapmıştım. Etler. Etlerin lezzeti. Bir kavurmalı yumurta geliyor. Yani böyle parmaklarınızı yiyorsunuz. Bakalım yine yiyecek miyiz? Sizin isminiz Kadri. Meşhur kahvaltıcı Kadri. Evet. Kadri değil, meşhur kahvaltıcı Kadri. Kadri. Kadir değil, Kadri dedim ben. Kadri. Ha, Kadri. Burası ne zamandır var abi? Ben burada 21 yıl ben buradayım. Tam 21 sene. Maşallah. Evet. Baba sen niye bana bakıyorsun? Dur bir dakika. Sizi ben müdahale etmek istedim. Et sana müdahale etmiyor. Biz burada çekim yapıyoruz. Et. Hayır. Yesin desin. Fatih şekerim düştü. Bak şu an gülmeye başlıyorsun yavaştan. Bak. Verdim 2 çeşitli yesin. Yesin. Ye. Ha? Ya. Bu sana böreğimiz. Tamam. Bunu anlatmaya gerek var mı? Yok, gerek yok. Domates, kabak, Evet. çakma ama. Bunu anlatma. Zeytinimiz var, vişne reçelimiz var. Kayısı reçeli bağırsaklar açar, kayısı reçeli. Yeşil zeytinimiz. Yedin ya, baba kılıç, tulum peyniri. Bak, bunu ye. Salça mı? Dur, salça değil ya, salça değil. Acuka mı? Acuka. Bak, ağzını aç. Ha? Nasıl? Doydun. Yok, uyamaz. Bunu yedikçe işler açar. Bak bu işler açmak için yapmışım. Bu acı kalır. Ot vermiş benim güvecimiz. Patates salatası. Bal tereyağımız bilmiyordun. Ah bitsin. Bitsin ama one day bitsin. Ha, nasıl? Ama tadı nasıl? Ha? Ya. Bana göre değil. Bak mide incitmez. Ye. Bak. Onu yiyebilme kadar ye. O mide incitmez. Onu öyle bir kıvama vermişim ki mide incimez. Cingene işi mırtılgan. Onu ekmeği bandı. Aç ağzını. Ha? Bu işten Dur. kendi çıkan sen oldun. Kim? Bu ne? Fatih. Bak. Bak şimdi. Bak. O ne? Ispanağımız Temel Reis'in gücü. Evet. Ispanak. Salamura peynirimiz. Havuç gözleri açar. Renklendirir. Aynı senin gözün gibi yapar. Işıldatır. Havuç gözlere iyi gelir. O yüzden müşterimize yapıyorum ki yesinler. Öyle kavurmalı yumurta. Olmazsa olmaz kavurma ye. Kavurmalı ye.
Biz Hasanpaşa Hanı'nda meşhur kahvaltıcı Kadri'de kahvaltımızı yaptık. Gerçekten şeker birden fırladı ama kesinlikle yediğimiz şeylere değdi. Çok güzeldi. Size Hasanpaşa Hanı'nı göstereceğim. Ben buraya daha önceki gelişlerimde eğer kahvaltı yapamıyorsam mutlaka bir kahve içmeye ve buranın bu otantik ortamını yaşamaya geliyorum. Yani Diyarbakır'ın kalbi burada diyebiliriz. Yani mutlaka buraya uğramanız lazım Diyarbakır'a geldiğinizde. Buraya uğrayın ve yerel halkın arasına karışın. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Ongözlü Köprü'ye gideceğiz. Hava biraz bulutlandı. Yağmur gelmeden Ongözlü'ye gidelim, bir drone çekimi falan yapalım istiyoruz. Gelirken baktım Taksim gibiydi. Böyle Taksim Meydanı'ndaki insanlar gibiydi. Çok kalabalık çünkü bugün pazar. Pazar günleri Diyarbakır'ın en kalabalık günüymüş. Bu arada ben Diyarbakır'a geldiğimde genellikle Sur bölgesini geziyorum. Çünkü tarihi güzellikler bu bölgede. Diyarbakırlı arkadaşlarım hep bir önceki yorumlara işte diğer tarafları da çekin, 75'i çekin. Hani biz oralarda da yaşamıyoruz diyorlar. Kesinlikle size hak veriyorum. Ben burayı geziyorum çünkü tarih burada. Dün akşam gittiğimiz restoran 75'teydi. Gerçekten orası çok lüks. Ataşehir gibi, Bağdat Caddesi gibi. Diyarbakır'ın her yeri böyle değil. Burası tarihi, kültürü hissettiğiniz bir nokta. Sur bölgesi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun abla. Kürt kahvesi, şeker yok, tatlı urmadan geliyor. Fındık, ceviz, badem, hurma var içerisinde. Kürt kahvesi. Evet ablam, dünyanın 8. harikası. Şekersizdir, tatlı urmadan geliyor. Krema tadı nereden geliyor? Ablam içerisinde salep var biraz, ondan geliyor. Fındık, ceviz, badem, hurma, bir de kakao var. Ne kadar 100 gramı? Ablam şöyle bir 200 gram var, 200 lira. 500 gramı 400 lira. 500 gram daha avantajlı, 100 gram hediye gelmiş oluyor. Bayağı güzelmiş. Dönüşe bakacağız. Harikası. Seda Öztürk. Seda Öztürk. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben senin gibi sallana sallana gezmiyorum. Bir elimde kamera var. Bana diyor ki ikramları alsana. Almak istiyorum ama elim dolu. Bir şey diyeyim mi? Urfa'da içtiğim menengiç kahvesinden daha güzel. Kürt kahvesi. Ve 4 ayaklı minarenin altından geçiyoruz. Buranın altından 7 kere geçmeniz lazımmış. 7 kere geçtiğiniz zaman dileğiniz kabul oluyordu diye hatırlıyorum. Ya da Diyarbakır'a yeniden mi geliyordunuz? Öyle bir şey. Ve Dicle'nin iki yakasını bir araya bağlayan Ongözlü Köprü'ye geldik. Ben buraya gelmeyi, burada bir şeyler içmeyi, işte gün batımına yakın zamanda gelmeyi de çok seviyorum ama şuradaki gördüğünüz yağmur bulutları buraya gelmeden gelelim buranın keyfini sürelim dedik. Burada oturduk, bir şeyler içtik. Sıra sıra kafeler var. Burada işte genellikle bir demlik çay, çekirdek yapabilirsiniz. En popüler aktivite bu. Şimdi köprünün üzerine gideceğim. Bayağı kalabalık. Köprünün üstünden de bir yürüyüp buradan ayrılacağım. Bu mekanlarda da fiyatlar biraz yüksek bence. Çünkü 2 soda içtik. 300 lira. Hani biz İstanbul'dan geliyoruz. 40 yılda bir bu fiyatlara alışığız ama hani burada yaşayan için diğer ucuz yerlere bakarak biraz pahalı gibi. Sizinle olabildiğince fiyatları paylaşmak istiyorum. Sabahki kahvaltının fiyatını söylemeyi unutmuşum. Kişi başı 700 lira. Arkadaşlar bu arada üzücü haber. Her zaman dilimde olan Diyarbakır Lahmacun Merkezi bugün pazar olduğu için kapalıymış. Yani benim bir lahmacun lanetim mi var bilmiyorum. Bir türlü yiyemedim. Bu sefer de denk gelmedi. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Fatih inşallah benim yerime yer daha sonra. Şu ana kadar hiç gitmemiş. O kadar söyledim ona.
Onun dışında burada biliyorsunuz ciğer, yani ben hayatımdaki ilk ciğeri burada yedim ve bir ciğer delisi oldum. Ciğer içinde ilk geldiğim gün ben Diyarbakır Havalimanı'na inmiştim. O gün iner inmez direkt Kale Mehmet'e ocak başında ciğerimi yedim. Muhteşemdi. Instagram'dan bunu paylaşmıştım. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Şu an ciğere de yerimiz yok gibi. Yerimiz kalırsa ciğer yiyebiliriz bugün. Lahmacun zaten yiyemiyoruz. O yüzden siz gelirseniz eğer 1. Diyarbakır Lahmacun Merkezi, 2. Kale Mehmet mutlaka listenizde olsun. 5 gün sonradan selam arkadaşlar. Hemen araya giriyorum. Biz Mardin'i gezdik ve dönüş uçağımızı Diyarbakır'dan aldık. Şimdi lahmacun yemeye gidiyoruz. Umarım hayal kırıklığı yaşamam. Güzel bir lahmacun yemeyi planlıyoruz Diyarbakır Lahmacun Merkezi'nde. Abi siz bu lahmacunu elinizle mi açıyorsunuz, makineyle mi? Elle makineyle. Elle makineyle. Ben 4 sene önce yedim ve lahmacun hayatımı bitirdiniz. Yiyemiyorum daha. O yüzden bir kere de akşam aradım. Van'dan dönüyorduk, kapandınız. Yine gelemedik. Geç geldik. Lahmacunumuz geldi arkadaşlar. Hemen koyuyoruz yeşilliğimizi. Hamuru bayağı ince. Hayatımda gördüğüm en ince lahmacun hamuru. Beklediğimi bulamadım. Niye öyle oldu? Demek ki ben ilk doğuya geldiğim için o kadar yükselmişim arkadaşlar. Büyük ama çok büyük bir hayal kırıklığıyla oradan ayrıldık arkadaşlar. Ne lahmacunun tadını alabildim, ne çıtırlığını hissedebildim. Tüm videolarda söylediğim o tüm şeyler iptal. Kendi lahmacuncunuzu kendiniz bulun. Şu ana kadar benim yediğim sıralamadaki ilk sıralama Fatih'in bizi Mardin videosunda götürdüğü sanayinin içindeki lahmacuncu. Ben bu işi bırakacağım artık gerçekten. Yani hayal kırıklığı. Yeniden Sur'a geldik. Buraya arabalı gelenler için bir öneri vermek istiyorum. Konum olarak şurada Gönül Kahvesi var. Bunu yazın. Burada ücretsiz otopark var. Buraya park edebilirsiniz. Sırp Grobos Ermeni Kilisesi'ne geldik. Diyarbakır'da birçok kilise var arkadaşlar. Ben bunu bir önceki videoda gezmiştim. Bu videoda zaten bir yıl önce Diyarbakır'a geldiğim için özlediğim ve yeniden gezmek istediğim yerleri geziyorum. Eğer böyle tamamen bir Diyarbakır'a ilk defa geliyorsanız ve bir gezi rehberi istiyorsanız bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Onun linkini şuraya bir yere koyarım. Kız Kıza Diyarbakır videosu. Geçen videoda da buraya geldiğimde buranın atmosferi beni inanılmaz etkilemişti. Diyarbakır'daki muhtemelen en beğendiğim böyle ruhani boyutu en yüksek olan kilise burası olabilir. Kilisenin yapım yılı 16. yüzyıla kadar uzanıyor. 2015 yılındaki Sur olaylarında bu kilise zarar görmüş ve bir süre restore edilmiş. Ben mesela 2021-2022'de geldiğimde burayı gezememiştim. Geçen sefer geldiğimde gezdim. Bu arada Diyarbakır'da bir 2015 yılında Sur olayları oldu. Belki duymuşsunuzdur ama şu an burada hiçbir şekilde o şekilde olay yok arkadaşlar. İçiniz rahat bir şekilde bu şehre gelebilirsiniz. Her zaman söylüyorum, ben tek başıma da buraya gelebilirdim. Fatih sağ olsun yakın arkadaşım olduğu için bana eşlik ediyor. İşte benim ulaşımımı sağlıyor ama onun dışında ben burayı tek başıma rahatlıkla gezebilirim. Tek başına bir kadın olarak da buraya gelmek isterseniz mutlaka Diyarbakır listenizde olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben soğuk baklava rica edeceğim pakette. Bir kakaolu, bir tane fıstıklı. Bir ondan. Aynen. Sen? Bana da ikişer ver abi. Türkiye'de ödül aldı o baklava. Hangisi? Çok güzel görünüyor abi. Özel kare baklava var. Şu mu? Ha, güzel. Bayağı fıstığı bol. Tabii. 40 katında fıstık şunu. 3 yıl boyunca üst üste Türkiye'nin en iyi baklavası seçildi ve bu yarışmada Antep'de vardı. Antep'in olduğu yarışmada 3 yıl boyunca üst üste en iyi baklava seçildi. Özel kare baklava. Bu arada soğuk baklavanın kilosu ne kadar? 1100 TL efendim. 1100. Tamam. O baklavanın kilosu ne kadar? 1300. 1300.
Ve benim Diyarbakır'da yapmayı en sevdiğim şeylerden birisini yapıyoruz şu an. Sıtkı Usta'dan soğuk baklavalarımızı aldık. Ben Diyarbakır'da birçok yerde denedim. Herhangi bir işbirliğim yok. En iyisi burası. Çünkü üzerine Madlen çikolata rendeleyen tek yer orası. Soğuk baklavalarımızı aldık. Sülüklühan'a geldik. Burada fincanda pişen Türk kahvelerimizle birlikte soğuk baklavalarımızı yiyoruz. Buranın ambiyansı zaten çok otantik, çok güzel. Ben her geldiğimde uğruyorum ve buranın keyfini çıkartıyorum. Ve Diyarbakır'daki son durağım olan Ulu Cami'ye geldim. Burası Diyarbakır'a her geldiğimde mutlaka uğradığım bir yer. Zaten görmeniz gereken en önemli yer burası diyebilirim. Ve artık burasıyla Diyarbakır videomun sonuna geldik. Umarım bu geziyi beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Ben keşfettiğim yerlerden, Cape Room Kalesi'nden, yolda olmaktan o kadar mutluydum ki umarım bu güzellikleri bir gün siz de keşfedersiniz. Eğer buraya geldiğinizde Mardin'den buraya geçerseniz, güvenilir bir taksici arıyorsanız arkadaşım Fatih gönül rahatlığıyla size önerebilirim. Bu bir arkadaş tavsiyesidir. Zaten Mardin videosundan sonra birçok kişi onu tanıdı. Bu videoda onu izleyenler zaten çok mutlu olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi destekleriniz, beğenileriniz benim için çok ama çok değerli. Hype atmayı da unutmayın bu arada. Ben bundan sonra Mardin'e geçiyorum ve gelecek hafta Mardin'in bilinmeyen köyleri videosu gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.